izleyenler ve Mars Talks'a hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şampiyon sunacağım. Evrim Kırmızıtaş Başaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Neden size şampiyon diyebilirim? Biraz bahseder misiniz kendinizden? Teşekkür ediyorum, sağ ol öncelikle. Şöyle ki, ben 12 yıldır bu sektördeyim ve şu ana kadar bulunduğum markada 300 bin kişinin olduğu bir yarışmada Türkiye ve Dünya Ciro şampiyonu oldum 2016 yılında. 2014 yılında da Türkiye birincisi oldum. Amerika'da, Las Vegas'ta ülkemizi temsil ettim ve benim için tabii çok büyük bir gururdu. Türk bayrağını dünyanın bir ucunda, Las Vegas'ta, herkesin alkışladığı bir platformda birinci sırada ve hatta Türk Marşı'nın okunması. Dolayısıyla benim için aslında uluslararası bir başarı ödülü olmuş oldu. Ben Boğaz'daki işte yalı, malikane, köşk, villalar gibi satışların toplam cirosuyla ilk bir yılda elde etmiş olduğum rakamlarla orada bir skalaya girdim ve Amerika ve Kanada hariçti bu rakam. Benim için çok değerli ve güzel bir ödül diyebilirim. Evet. Bu arada gayrimenkulde çok yüksek meblağlar söz konusu. Biraz onlardan bahsedelim mi? Boğaz hattındaki yalıların fiyatları nelerdir mesela? Şöyle, aslında Boğaz hattı dediğimizde biliyorsunuz toplamda 622 adet yalıdan bahsediyoruz. Bunların 322 tanesi ikinci derecen tarihi eser. Ve geri kalanlardan birinci derecen tarihi eserler var ve sıfırdan yapılan yalılarımız da söz konusu. Yani hepsi tarihi eser de değil. Ve bazı yalılarımız özellikle işte rıhtımın uzunluğu, bulunduğu bölge, mesela örnek veriyorum Anadolu yakasında işte Kanlıca, belirli sahil koyları, işte Anadolu Hisarı çok talep görülen yerler ve oradaki boğaz hatlarında belirli komşuluklar çok değerli. Avrupa yakasında keza öyle. Anadolu ve Avrupa yakası zaten hepsi birbirinden değerli ve inci. Avrupa yakasında daha az yalı olduğu için sayı olarak, adet olarak her zaman daha fazlasıyla pahalı. Diğer taraftan şöyle, yalı sahibi olacak insanlar genelde bazıları şey diye düşünür, orada yaşamayı hak olarak görür. Bazıları kendi ailesinden gelen zaten bir kültür mirasıdır ve bunu yaşatmayı ister. Bazıları der ki kendi hayatıma bir değişiklik yapmak istiyorum ve bunu da bir yaşamak istiyorum. Dolayısıyla aslında yalı dediğimiz çok ayrı bir klasmanda diyebilirim. Aslında şöyle ki, yani 5 milyon dolardan başlayan 150 milyon dolara kadar çıkan yalılarımız var. Ve 2016 yılında Erbil'in yalısı tek kalemde 150 milyon dolara işlem gördü. Katarlı bir aile aldı ve o satış dünya basında 3. sıraya yer aldı. Çünkü ilk sırayı New York, 2. sırayı Londra, 3. sırayı da Türkiye aldı. Neden? Çünkü tek kalemde böyle bir satışın olması tüm dünya merceklerini üzerimize çekmesini sağladı. Baktığınızda aslında dünyanın göz bebeğindeyiz. Çünkü bu Asya'yı Avrupa'yı bağlayan kıtalar arası o birliktelikte düşünün ki o inci taneleri sıra sıra yalılarımız hepsi birbirinden değerli ve hepsinin de o kadar güzel geçmişe yönelik tarihçeleri ve yaşanmışlıkları. Çünkü ben bazen görüyorum mesela yalıya gittiğim zaman o atmosferin içine giriyorum ve biz de şu anda mesela bir yalıdayız. Ve burası da Six Mansion Oteli ve inanılmaz değerli bir lokasyonda. Mesela burası da Katarlar aldı. Baktığınızda şimdi mesela hatta bazen haberler yapıyor, işte Araplar mı alıyor, işte yabancılar mı alıyor. Bunların oranları her zaman için değişiyor Deryacığım. Yani çoğunlukta baktığımızda... Bununla ilgili bir sorum daha olacak. Şimdi söz konusu yabancı satışı. Ne yazık ki bir ön yargı var. Yabancı satışı biraz negatif karşılanıyor Türkler tarafından. Fakat yabancı satışının Türkiye'ye çok fazla kattığı değer var. Nedir bunlar? Çünkü ekonominin can damarı baktığımız zaman hani nasıl bizim damarlarımızdan akan kan gibi gayrimenkul piyasası aslında çok fazlasıyla ülkenin gündemine yön verir. Tabii ki ülkemizde yapılan üretim, ihracat vesaire belirli kalemlerin çok fazla ülkeye getirileri var. Fakat baktığınızda gayrimenkulde ki bu el değişikleri, hatta yapılan büyük hamlelerdeki büyük satışlar, mesela örnek veriyorum yine çok değerli bir lokasyonda, işte Maslak hattında Çinli bir dünya markası bir firma, ki isim vermem şimdi yanlış olur çünkü devam ediyor bu diyaloglar, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir alımdan bahsediyorlar ve o alımla ilgili kendilerine diyalogda olduğumda ben kendilerini onları ikna etmek için çaba sarf ediyorum. Çünkü iç piyasamızda bu rakamı alıp da o binayı sahip olacak bir insan şu anda, yani tamam çok değerli iş adamlarımız var. Fakat zaten kendileri o arsaya sahip olup o binayı yapmayı tercih ederler. Şimdi o dünya markasının burada olması gerekiyor ve özel lokasyonlarda belirli yerlere sahip olmalı. Bizim nasıl işte örnek veriyorum Londra'da da simit sarayı var, değil mi? Evet. Tamam, orası kiralık olabilir, satın almamış olabilir, örnek veriyorum. Fakat herkes kendi bütçesinde, eğer emin olun ki herkesin bu konuda gücü olmuş olsa oradaki o yeri de almak ister. Demem şu ki, baktığınızda özellikle dünya markalarının içinde konumlandırdığımız bir lokasyondayız ve çok önemli bir yerdeyiz İstanbul olarak. Yani İstanbul zaten anlatsak belki de 3 gün 3 gece yetmez bu program. Böyle değerli bir lokasyonda birçok kişi burada konumlanmak istiyor doğal olarak. Ve aslında baktığınız zaman
zaman o 1 milyar dolarlık yeri aldığı zaman ülkemize zaten bir Türk iş adamı çünkü mal sahibi ve o paranın ülkemize geçmesi. Diğer taraftan birçok kişi istihdam sağlanması, orada çalışan insanlar. Diğer taraftan o dünya markasının ülkemize gelmesi bizim açımızdan da bir değer. Çünkü ülkemizin ekonomisinin olumlu yönde gittiğinin de bir göstergesi olur o yabancı yatırımın bizim ülkemizde böyle büyük bir alımı yapması. Dolayısıyla bence bu konuda daha göreceli, daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmeleri gerekir. Geçen sene Mart ayından bu sene Mart ayına toplamda %30'luk bir artışımız var. Baktığınızda çok şaşırtıcı çünkü ilk Mart ayında biz evlere girdik, ciddi bir durgunluk vardı. %30'luk artış aslında çok çok iyi bir rakam. Çünkü geçen sene yani 2020'nin son çeyreğinde yani Ekim-Kasım Aralık aylarındaki İngiltere merkezli bir istatistiki veri sunuldu. Ve o veriye göre 150 tane şehir geçen seneden bu seneye ivme kazandı. Yani değer kazandı. Hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir. Deryacığım çok enteresan. Mesela işte ne bileyim Lizbon değer kaybetti. Mesela Paris. Yani bu dünyanın merkezi dediğimiz ve birçok yer. Mesela İspanya. Yani bazı yerler enteresan bir şekilde o şehirler giremedi. Yani nasıl yani Avrupa şehri giremedi mi değil. Bizim ülkemiz hatta Ankara birinci sırada oldu %30'la. Sonra İstanbul oldu %29. Tabii aralarında çok milimetrik fark var. Ve %28'de de İzmir oldu. Baktığımızda biz bu listeye ilk kez giriyoruz. Yani şu ne demek oluyor? Bu gayrimenkulün çok satıldığı değil. Bakın çok önemli bir detay burada. Geçen seneden bu zamana şeyin de değer kazandığı, yani gayrimenkulün değer kazandığı iller arasında birinci sırayı Ankara aldı. Hani biz de böyle nasıl yani Ankara falan diye söylemiştik. Bu bahsetmiş olduğum işte ülkemizdeki şu anda arz talep dengelerin değişmesiyle birlikte. O zaman şöyle bir şey de diyebiliriz. Buradan bizi izleyen gayrimenkul sektöründeki emektar arkadaşlarımıza hazırlıklı olun. Evet. Hazırlıklı olun. Çünkü akın yurt dışından buraya gayrimenkul almaya gelecekler. Kesinlikle öyle. Burada yabancıların talepleri özellikle nelerdir? Şöyle ki ben şimdi lüks gruba çalışıyorum. Mesela şu an ben İzmir'de, Dikili'de hemen Bademli Köyü'nün karşısında 400 metre mesafede Kalem Adası'nı satıyorum. Şimdi Kalem Adası baktığınızda ülkemizin Maldivleri, turkuaz mavisi 400 milyon TL'de satılık rakamımız var. Ben burayı piyasaya sürdükten sonra önce iç piyasada bir değerlendirdim. Hatta şu anda da Türkiye'den çok bilindik bir iş adamı orasıyla ilgileniyor. Fakat bu pandemi, kapanma vesaire biraz askıya aldı. Ben o zamandan bu zamana Pakistan'la diyalog var. Mesela Pakistan hiç beklemediğim bir şeydi. Yani çünkü dünyanın birçok yerinden, mesela işte geçen hafta da Güney Kore'den misafirlerim vardı demiştim hatırlarsan. Yani dünyanın birçok yerinden gelen özel misafirler ve özel konuklar benim misafirim oluyor ve ben onlara istekleri doğrultusunda işte yalıysa, işte malikane, köşk, ada. Aynı anda söyledik. Gerçekten de öyle. Hakikaten de öyle oldu. Ben yapmış olduğum tabii inanılmaz tabii farklı platformda portföylerimi sunuyorum. İşte ana haber bültenleri vesaire, işte CNN tüm kanallarda çıktığında Pakistan'ın ilgisini çektim. Ve benimle temasa geçti. Hala bile WhatsApp'tan bugün bile yazışmış. Hatta hayırlı cumalarken İngilizce tabii yazışıyoruz. Normalde bayramda gelme programı vardı. Fakat artık hani her dakika kapanması, bir ara işte o da korona sürecinden geçti. Yani o kadar değişik bir süreçteyiz ki Derya'cığım. Aslında zoru başarmaya çalışıyoruz. Yani bu kapanmalar bitip de eski sistemimize, yani şu maskeleri fırlatıp da özgürlüğümüze kavuştuğumuz anda hani kimse bizi tutamayacak. Çünkü bir taraftan işte Çin bile beni işe davet etti. Çin televizyonuna çıkmam zaten dünya basınında yer aldı ve çok etkiliydi açıkçası. Hatta 1,5 milyar insana seslenmek benim için de çok heyecan vericiydi. Çünkü ülkemiz adına her konuşmam çok değerliydi. Ağzımdan çıkan her kelimeyi dikkat etmek durumundaydım. Bu arada nasıl oldu da Çin televizyonunun dikkati sizin üzerinize çekildi? Şöyle, her sene biliyorsunuz bu yurt dışından alımlar hep böyle istatistik veriler sunuluyor. İşte ilk sırayı İranlar aldı, sonra Iraklar aldı, Afganlar, Ruslar ve Çinliler 235 adet alım yapmışlar. 235 adet rakamı bir kere irdelediler. Yani neden yatırım yapmış olabilirler? Vatandaşlık mı? Diğer taraftan burasıyla alım yapmalarını gerektirecek bir durum ya da özel bir yer mi var veya burası fırsatlar ülkesi mi? Biraz bunu irdelemek istediler. Diğer taraftan da işte İngiltere merkezli bu 2020'nin son çeyreğinde yapılan istatistikte 150 şehir arasına ilk kez giriyor İstanbul, Ankara ve İzmir. Değer kazanmasından dolayı ülkemiz, yani Çin Cumhuriyeti, Çin ülkesi neden yapmalı sizce Türkiye'ye yatırım? Veya yatırım yaparsa nasıl değerlendirmeli? Yani parasını almış olduğu yer bir sonraki sene bu kadar fazlasıyla prim yapıyor mu veya bu kadar kazançlı mı ülkeniz diye. Ben de tabii el verdiğince diyeceğim ki hakikaten de saatlerce konuştum. Onların da ana haber bültenlerinde çıktı. Çünkü ülkenin TRT kanalı gibiydi o CRR TV ve çok da etkili bir kanaldı hakikaten de. İnşallah faydasını sağlamıştır. Zaten beni Çin'e
Çin'e de davet ettiler. İnşallah bu pandemi sonrasında gideceğim onları ziyarete. Ama en önemlisi tabii oradaki yatırımcıların veya bu işte esas almak isteyen ve büyük yatırımlar yapmak isteyen iş adamlarının dikkatini çekmekti buradaki amaç. Ve geldikleri zaman da işte onlar benim misafirim olacaklar ve gerekli alımları yapacağız büyük bir keyifle. Evet. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Siz büyük isimlerle, başkanlarla, büyük yatırımcılarla, devlet insanlarıyla muhatap oluyorsunuz. Evet. Genelde onlar yatırım yapmak istedikleri zaman size ulaşıyorlar. Doğru. Onlara ilk olarak Türkiye hakkında ne diyorsunuz? Ya ben zaten bir kere inanarak bunu söylüyorum. Ülkemizin bir cennet olduğunu. Şöyle karşı tarafın bu konudaki biraz tabii dinleyerek ne açıdan ne ile ilgili parasını değerlendirmek istediğini bir kere kavramak istiyorum. Öncelikle burada şimdi yaşamak istiyorsa örnek veriyorum işte bir yalı olmasın onun için çok ciddi bir avantaj. Ama yatırım için düşünüyorsa o zaman kira getirili işte bu konuda kendisini kısa sürede amorti edecek ama şehrin göbeğinde özel bir lokasyonda örnek veriyorum işte dünyanın sıfır noktası dediğimiz Sultanahmet'te çok özel lokasyonda benim 2. Abdülhamit Han'dan kalma bir ticari binam var. Orada işte Ayasofya'da, Topkapı Sarayı'nda, Sıfırtaşı'nı da, Milyontaşı'nı, işte Hürrem Sultan'ı hamamlarını, Sultanahmet Camisi'ni, bütün meydanı görüyor ve tam tarihin sıfır noktası. Mesela şimdi düşündüğünüzde aman tanrım bu yapıları, bu görmüş olduğumuz tarihi yapıların tamamını görüyor. Böyle bir binaya sahip olmak istiyorum demek isteyen insanlar da sonuçta bana gelmek durumunda kalıyor diyeceğim. Şöyle ki ben zaten özel lokasyondaki özel yerlerle ilgilenmeye çalışıyorum Derya'cığım. Çünkü ülkemizin aslında birçok yeri böyle değerli. Fakat bu yabancı müşterilerimiz veya misafirlerimiz geldiği zaman onları benim önüne o altın tepsi içerisinde öyle güzel sunumlar yapmam lazım ki o sunumların hepsi birbirinden sadece yalı olmaz. Sadece tarihi bina üzerinden gidemem. Sadece işte bir Sultanahmet, işte sadece ada farkındaysan birçok örneklerden sana gitmeye çalıştım. Çünkü karşı tarafı bu konuda analiz edip ona göre yönlendirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunların hepsi böyle bu konuda göreceli olmuş oluyor. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada inanılmaz güzel bir enerjiniz var. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Keşke böyle sonsuz süren bir yayınımız olsa da saatlerce sizinle sohbet etsek. Ben Lafınızı bunu saymadım. hiç kesmek istemiyorum. Bunu saymadım. YouTube'a yazıyorsun. Evrim Kırmızıtaş ile sohbet 1 diye. Sonra 2, 3 devamı gelecek. Tamam. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz geldiğiniz ediyorum. için. Çok memnun oldum. Evet sevgili izleyenler, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evrim Hanım'la beraberdik ve bakalım bir sonraki bölümde kimlerleyiz ve konumuz neler? Tekrar görüşmek üzere.